Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar görmek çok güzel. Benim için de öyle güzel. Süpersiniz yine her zamanki Teşekkür ederim. gibi. Çok sağ olun. O zaman Evet. akne vulgaris nedir diye başlayalım. İlk sorumuza. Evet, akne, kıl ve yağ bezlerinin kronik iltihabı bir hastalıktır. Genellikle ergenliklerde görülür. Ölmekle beraber aslında tüm yaş grubunu etkileyen bir hastalıktır. Genellikle kadınlarda mesela 4-45 yaşına kadar %12-15'inde etkilenirken erkeklerde bu oran %3 ve 5 gibi daha düşük orandadır. Daha çok ergenliklerde görülen bir hastalık dediğimiz için hani daha çok ergen hastalar bize geliyor ve 12 ile 24 yaş arası bütün ergenlerin neredeyse %85'i zaten akne ile savaşır hale. Şimdi şöyle bir şey, ergenlik olduğu için biz biraz daha psikolojik yönünden de bahsetmek lazım. Yani aknesi olan hastalarda yapılan bir sürü çalışmalar var. Onların içinde neredeyse bu hastalarda normal popülasyona göre en az 2 kat ya da 3 kat artmış bir depresyon, intihara eğilim gibi bir şeyler görülüyor. Dolayısıyla akne deyip geçmiyoruz. Yani çok önemli bir hastalık olduğu için bunu burada mutlaka vurgulamak istedim. Hocam akne bizim bildiğimiz sivilce. Aynen Doğru öyle, değil mi? sivilce. Aynen. Tipi adı akne vulgaris. Evet. Peki bu sivilce ya da akne nasıl oluşur? Onun oluşma mekanizması var. Şöyle aslında bizim cildimizde milyonlarca küçük porlar dediğimiz küçük deliklerimiz var. O her kılın dibinde bir tane yağ bezi, bir tane ter bezi var. Şimdi bu aslında az önce anlattım ya, kıl ve yağ bezi o foliküler ünitenin bir hastalığı. Dolayısıyla ne yapıyor? Oradaki küçük o deliklerden normalde biz her gün sebum salgısı üretiyoruz. Her gün belli bir miktarda deri döküntüsü atıyoruz. Biz onlara atmamız lazımken bazı durumlarda atılamayıp içeride biriktiğinde ne yapıyor? Orada küçük komedon oluşuyor. Şimdi aknemiz bizim küçük komedon gibi başlayıp yaptığı gibi fulminant seyrede çok ciddi bir boyutlara kadar ulaşacak bir çeşit akne tipi var bir sürü. Dolayısıyla biz normalde her gün ürettiğimiz için o sebumu mutlaka biz günde en az 2 defa biz yüzümüzü uygun temizleyicilerle temizliyor olmamız lazım. Yani o sekresyonu biz uzaklaştırmamız lazım. Uzaklaştıramadığımızda önce bir mikrokomedon oluşuyor. Mikrokomedonla eğer hala bir temizlik bir şey yapamadıysanız ne yapıyor? İlerliyor ve papülpüstül dediğimiz daha böyle inflamatuar olayların süreçlerin içinde olduğu bir çeşit yara çıkıyor. Eğer hadi bunu da yapamadık dediğimizde artık nodüle kistik D boyutlu aknelere kadar ilerleyebilir. Peki akne kalıtımsal mıdır? Yani Şimdi kalıtımsal gibi görünüyor ama tabii ki %100 kalıtımsal diyemiyoruz. Çünkü bunlarda beslenme alışkanlığı da çok önemli. Mesela örnek vereyim, niye biz kalıtımsal olduğunu düşünebiliriz? Kişi geliyor ki benim annemin cildi de böyleydi. Cilt yapısı %30 zaten ailesel. Dolayısıyla senin ailenin cildi, annenin cildi ya da babanın cildi neyse sen %30 yaklaşık olarak ona benziyorsunuz. Dolayısıyla akneye biz kalıtımsal gibi diyebiliriz. Ama tabii ki tek başına etken değil. Eğer kişi düzgün beslenmiyorsa, işte ne bileyim örnek vereyim ne yapıyor? Linoleik asitten zengin besleniyorsa akneyi artırır ama linoleik asitten zengin besleniyorsa akneyi azaltıyor. Mesela örnek veriyorum, bazı yapılan çalışmalar var, süt. Süt ürünleri akneyi yapmıyor ama sütün kendisi akneyi yapıyor. Çünkü ne de IGF faktör 1 biliyorsunuz, insülin like growth faktör. Bunların ne yapıyor? Kanda yükselttiği için ne yapıyor? Onlar da sebositleri ve keratosit dediğimiz o hücreleri artırıyor. Aynı zamanda mesela kanda mesela kişi ne olsun A vitamininden fakir beslensin ya da çinkodan fakir beslensin. O zaman onlar da ne yapıyor? Akneye neden oluyor. Ve bir takım tabii ki eşlik eden bir hastalıkları varsa onlar da akneye neden olabiliyor. Hocam işte o bir çeşit hastalık dediğimiz şeyler risk faktörlerini oluşturuyor herhalde. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir sürü risk faktörü var. Aynen akne öyle. gelişimi için risk faktörleri nelerdir? Örnek veriyorum, mesela androjen fazlalığı olan hastalarda, polikistik over sendromu olanlarda, bazen mesela bazı yumurtalık kanserlerinden sonra, böbrek üstü beziyle ilgili kanserlerden sonra ne yapıyor? Akne de yapabiliyor. Mesela örnek veriyorum, kişiye mesela astım hastası vardır, öksürük kesecek bromid içeren ilaçlar oluyor. Onlar içtiği zaman ne yapıyor? Onlar da akneye neden olabilir. Ya da kişi işte güzel görüneyim, işte biraz daha kendimi güzelleştireyim falan derken B vitamini almış olabiliyor. O zaman B vitaminleri ne yapıyor? Onlar da akneyi artırıyor. evet. Peki aknenin tipleri var mıdır? Aknenin evet en az 10'a yakın tipleri vardır. Onlar içinde en şiddetli olanı fulminant tip dediğimiz. Bu bizim en korktuğumuz akne grubu. Çünkü neden? Bu hastalarda aynı zamanda sistemik semptomlar da eşlik ediyor. Mesela çok ciddi derecede nodüle kistik akneleri vardır. Devde nodülü var, devde kistleri var, akan kokan bir yarası vardır. Ama aynı zamanda bu kişilerde eklem ağrısı vardır. Başka bir sistemik bulgulara eşlik eder. Dolayısıyla bu fulminant aknelerde de karaciğerdeki enzimleri bile yükselir. Bu yüzden bizim halk arasında dediğimiz gibi bizim akne karaciğerden gelir mi? Aslında akne tek başına karaciğerden gelmiyor ama fulminant akne dediğimizde onlarda ne karaciğerde etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu yönden bizim en korktuğumuz akne grubu böyle. Bir de onun yanında akne congulata dediğimiz akne grupları var. Onlar ne yapıyor? Saçlı deride çok tekrarlayan kronik sinüs, işte kronik selülit dediğimiz yumuşak doku enfeksiyonlarla beraber gelen grubu var. Bir de akne mekanika var. Ne yapıyor? İşte yakası yani geniş bir şey giyiyordur ya da ne bir sert sürtüşmeyle beraber onlar akneyi oluşturabilir ya da maske takıyordur kişi ya da kask takıyordur. Onlar da akne oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bir de bizim hani
Hastalarımız bir tür bunu kabul etmediği bir akne grubu var. Bu ne? Nörotik akne. Yani aslında daha fazla bayan hastalarda görüyoruz ve sürekli kurcalamaya bağlı aslında bayan hastaların kendisinin oluşturduğu bir nörolojik problemlere bağlı olan bir akne türü. Ama aslında maalesef biz onu, yani bizim hastalarımız onu kabul etmiyor ve biz bu hastalara antidepresan verdiğimizde akneleri zaten iyileşiyor. Bir de şöyle yeni doğan aknesi var. Bütün yeni doğanlarda neredeyse %20'sini bu etkiliyor. Çocuk çıkıyor, baya bir akneli doğuyor çocuk, bakıyorsun. Aslında bu ne? Korkulacak bir durum değil. Ona uygun tedavisi de verilebiliyor. Çünkü annelerde geçen hormonal etkisiyle küçük yeni doğanlarda yeni doğan aknesi görülebilir. Bir de mesleğe bağlı akne olabilir. Mesela petrol ürünleriyle çok uğraşanlarda işte ne olabilir? Böyle kauçuk malzemeler işte gibi o tarz yerlerde çalışan insanlarda ne yapıyor? Mesleğe bağlı akneler oluşabilir. Peki hocam, çok özel bir soru soracağım size. Akneler oluşuyor ve bunların yerinde skar dediğimiz izler oluşuyor. Aynen. Biz bunlar akneler aktifken burada iz oluşur ya da oluşamaz diye bir öngörüde bulunabilir miyiz? Tabii ki bulunabilir. Aslında akne ne kadar erken tedavi edilirse kozmetik görüntüsü o kadar iyi olan bir hastalıktır. Çünkü dolayısıyla erken evrede yakaladığımızda biz izi neredeyse sıfıra yakın iyileştirebiliyoruz. Ama işte buradan da 2 tane aknede söz etmek mümkündür. İnflamatuar akne grubu var ve non-inflamatuar akne grubu var. İnflamatuar olmayan demek ne demek? Bağış sistemini çok fazla alert etmeyen akne grubu. Onlar da o zaman ne yapıyor? Küçük komedon ağırlıklı olduğu için küçük minik skarlar oluşabilir. Ama bizim öbür dediğimiz inflamatuar dediğimiz böyle dev boyutta nodüler kistik akne oluşanlarda çok ciddi skar problemleri çıkabiliyor. O zaman biz ona uygun tedavisini veriyoruz. Ona göre iz silme işlemleri falan onları da yapabiliyoruz. Peki akneli ergen bir cilt geldi. Tedavisi nasıl olur? Tedavi süreci nasıl ilerler? Şimdi aknenin tedavisi çok çeşitlidir. Basamak tedavisini veriyoruz. Birinci basamakta bizim işte kremler grubu var, işte losyonlar grubu var gibi. Aslında akne için en önemli şey olmazsa olmaz ne? Günde 2 defa yapılan güzel bir temizlik. Çünkü biz az önce anlatmıştık ya, yani sebum salgısını biz her gün üretiyoruz. Biz ölene kadar bunu üreteceğiz. Eğer sen bunu uygun ortamda, uygun bir temizleyiciyle, senin cildine uygun bir ürünle temizleyebiliyorsan akne oluşmanı zaten azaltıyorsun. Ama siz onu temizleyemiyorsanız ne yapıyor? O işte komedon oluşuyor, kist oluşuyor gibi inflamatuar reaksiyonlar ortaya çıktıkça ne yapıyor? Akne daha çok ilerlemeye başlar. Dolayısıyla biz aknenin şiddetine göre biz hap tedavisi verebiliyoruz, krem tedavisi verebiliyoruz. Aslında görüldüğü kadar o kadar yan etkisi olan bir ilaç değil. Mesela bu bir ne? Yüksek doz A vitamin türevi. Sonuçta bu A vitamin, bu bir faydalı bir şey ama vitamin bile olsa nedir? Fazlası kullandığında onun bir takım yan etkileri olacaktır. Dolayısıyla bizim gelen hastalarımız bize ayrıntılı bir şekilde kendi bilgilendirdiği sürece, eşlik eden hastalığı olduğu konusunda ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiği sürece ya da en azından onunla beraber kullandığı bir ilaçlar olabilir. Mesela örnek vereyim, epilepsi ilacı kullanan insanlarda akne ilacını verdiğimizde ne yapıyor? Bu kişilerde kafa içi basıncı artırabilir. Dolayısıyla istenmeyen yan etkileri görülebilir. Dolayısıyla biz bu hastalara aylık olarak kan tahlillerine, bir de kan tahlillerine bakarak biz bunu uygun bir şekilde takip edebiliyoruz. Bir de bu soruyu sormanız lazım. Akne ilacı alınca kısır olur muyum? Yani öyle bir şey aslında çok yok. Çok yani herkes bunu ama soruyor. Aslında öyle bir durum yok ama şöyle bir şey var. Biz şimdi bu kişiye ilacı verdik. İlacı kullandığı süre boyunca ve kullanmayı bıraktıktan sonra 3 ay boyunca o ilaç sizin kanınızda kalıyor. Bu yüzden eğer siz bu süre içinde kazayla birine kan bağışında bulunursanız ve sizden alınan kan yanlışlıkla gebe kadına giderse bebekte problem çıkar. Yani sizde bir problem çıkmıyor, gebede de bir problem çıkmıyor. Yani bebekte problem çıkabileceği için aslında gebe kalınabilir ama bebekte dolayı gebe kalınmamasını biz öneriyoruz. Bu yüzden bu ilacı kullanırken ve kullanmaya bıraktıktan sonra 3 ay boyunca kimseye kan bağışında da bulunmayın diye ayrıca uyarıyoruz. Ve bu ilacı biliyorsunuz ciddi kuruluklar yapıyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Günde en az 2 litre su, yani kiloya göre suyu bir tanesi tabii ki hesaplıyorsan ortalama 2 litre kadar su içmek lazım. Cildinizi olabildiğince nemlendirmeniz lazım ve güneş koruyucu kullanmanız lazım. Yani dolayısıyla siz dermatoloğunuza gittiğinizde size eğer bu ilaç reçete edildiyse nelere dikkat edileceğini öğrendiğiniz takdirde gayet konforlu bir şekilde kullanabileceğiniz bir ilaç grubu yani. Yüksek doz vitamin mi hocam bu ilaç? Aslında bu yüksek doz A vitamini bir türevi bu. Ama biliyorsunuz ilaçla zehir ayıran şey nedir? Dozdur. Dolayısıyla biz bu ilacı ne yapıyoruz? Kişiye özel yapıyoruz. Kilo üzerinden hesaplıyoruz. Dolayısıyla benim arkadaşım işte 4 ay kullandı, ben niye 6 ay kullanıyorum? Abi kilon fazlaysa kullanıyorsun. Yani dolayısıyla biz bunu kilo üzerinde hesapladığımız için bu tedavine kişiye özel hesaplanan, kişiye özel süresi olur. Biz genellikle bu ilacın total dozundan bahsederiz bu. Çünkü kilo üzerinden belli bir takım dozu bir sizin almış olmanız lazım. Eğer isterseniz siz bunu yan etkisinden korumak için düşük dozu uzun süre alabilirsiniz. Uzun süre yayarak.
Ben hani süreye takılmıyorum. İstersen bunu 4 ayda alıyorsun, istersen bunu 1 yılda alabiliyorsunuz. Ama ben total doz üzerine hesaplama yapacağımız için kişiye göre biz bunu uyarladığımızda gayet yan etkisi de görünmeden, gayet de hiç kişi yani kurumadan ne bu tedavi kolaylıkla atlatabilir. Bir de kuruluk dışında, cilt kuruluğu dışında zaman zaman duyuyorum böyle bir bel ağrıları, eklem ağrıları, böyle bir yan etkisi de var mıdır? Yan etkisi var. Özellikle şöyle olabiliyor. Biz tabii ki bunun öncesinde biz kişileri mutlaka uyarırız. Eğer bir kemik eklem problemin varsa, eğer işte haftada işte 3-5 gün süren ağır egzersiz yapıyorsan, su miktarını az içiyorsan, bir de oturma problemleri. Bizim yeni neslimiz yani böyle uzun oturma denir ya, şöyle beli şöyle bükük şöyle oturmayı çok seviyorlar. Öyle olduğu durumlarda bel ağrısı artabilir. Genellikle bu ilacı başladıktan sonra 3. haftasından itibaren bu bel ağrısı başlıyor. Sonra ne yapıyor? Birkaç ay içinde kendiliğinden azalarak çoğu olgularda kayboluyor. Ve ilacı kestiğimizde zaten buna kalıcı bir etki yaratmadığı için herhangi bir problem yaratmıyor. Yani. Ama hani dediğim gibi ortopedik bir problemin varsa, yanlış oturma bir pozisyon bir problemin varsa, skolyoz dediğimiz öyle bir ek problemleri varsa biz ayrıca uyarıyoruz bu hastaları. Mutlaka işte ne yapıyoruz? Herhangi bir uzun oturmayı biz azaltmanız lazım diyoruz. Mesela saat başı ders çalışan öğrenciler oluyor genellikle. Uzun saatlerce oturuyor masanın arkasında yanlış pozisyonda. Dolayısıyla saat başı kalkın bir 5 dakika bir yürüyün, kendinizi bir açın diyoruz. O zaman bel ağrıları tabii ki azalıyor. Evet. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Aktif akneler bitti diyelim, Evet. ilaç tedavisi bitti ama geride kırmızı izler kaldı. Belki skarlar oluşabildi. Evet, aynen öyle. Bu durumdaki çocuklarımız için önerileriniz var mıdır? Ondan sonra nasıl bir tedavi şekli bekler? Şimdi akne tedavisi evet total dozumuzu tamamladık. Artık aktif akne çıkmıyor. Artık sadece hani geride kalan kırmızı pembe renkte izler kaldı. Şimdi ilacı kestikten sonra ilk 2-3 ay bu pembe renkte izler kalıyor zaten. Ondan sonra ilaç tamamen kandan uzaklaştıktan sonra yavaş yavaş ne yapıyor? Cilt normal rengini almaya başlıyor. Artık tarihçe travmaya karşı biraz daha dirençli hale geliyor. Bu dönemde biz kişilere koruyucu tedaviler önerebiliyoruz. Bazen sadece iz silme, izi azaltmak için krem tedaviler önerebiliyoruz. Ve buna rağmen evet buradaki bu iz beni hala tatmin etmiyor. Biraz daha tedavi ihtiyacım var desin ya fraksiyonel lazerdir ya da işte ne bileyim altın iğne lazer gibi ek tedaviler de yapabiliyoruz. Bazı hastalarda çok hani özellikle o nodüler kistik dev inflamatuar aknelerden sonra kalan derin çürük izler, skarlar oluşuyor. O zaman biz bazen bu kişilerde subsizyon yöntemi kullanabiliyoruz. Bazen biz ne yapıyoruz? Akıllı dolgular bile yapabiliyoruz. Skarları iyileştirmek amaçlı. Dolayısıyla öncelikle esas şey nedir? Tedavi doğru düzgün bir şekilde yapması lazım. Uzman ellerde total dozun düzgün hesaplarına doğru bir şekilde yapılmış olması lazım. Ve kişi bunu olabildiğince iyi korumuş olması lazım kendini. Ondan sonra geri kalan skarlarda zaten her türlü çözüm bulabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Rica ederim, teşekkürler. teşekkür Ağzınıza ederim. sağlık. Çok güzel bir bilgilendirmeydi. Ayağınıza Teşekkür sağlık. ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Egi Losoğlu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.